Trump da masada bu konuyu açtığını biliyoruz. Sürekli olarak altın tonlu eşyaların, objelerin ön plana çıkartılması, kurala uyan değil, kuralları koyan Rusya'nın Çin'e olan ihtiyacı, Çin'in Rusya'ya olan ihtiyacından daha fazla. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Sinan Bakioğlu. Bugün dış politika analisti Hüsamettin Aslan hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Hüsamettin hocamızla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4'er gün arayla Çin'e yaptığı ziyaretten öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ben hemen başlamak istiyorum hocam. Başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Buyurun hocam. GZT ailesi olarak burada deneyimli ve hayatı pozitif yönde algılayan bir ekiple beraber güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda değerli takipçilerimizden kanala abone olmalarını, kanalla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeleri, güzel değerlendirmeleri dostlarına tavsiye etmeni rica ediyoruz. Ziyaret sırasında dikkatimi çeken bir şey oldu hocam. Zhongnanhai Botanik Bahçesi Trump'ın ziyaretine açıldı. Evet. Bu ne anlama geliyor? Şimdi Botanik Bahçesi gizli Komünist Parti ve Çin hiyerarşisinde gizliliğiyle bilinen bir bahçe. Bu bağlamda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarihsel bir atıf yaparak öncelikle misafirin ne kadar özel olduğunu, ancak Donald Trump'ın soruları karşısında biliyorsunuz orada bir ağacın yaşına dair 300 yıllık bir ağaç olduğunu ve burada verilen mesajın ise Çin tarihinde bir ağacın, bu gizlilik derecesi önemli bir botanik bahçesinde bir ağacın yaşının bile Amerika Birleşik Devletleri tarihinden büyük olduğuna dair adeta bir üstünlük ifade ettiğini ve burada Donald Trump'ı bir diplomatik dille ezdiğini hatta ifade edebiliriz. Ancak botanik bahçesinin gizlilik Çin Devlet Başkanı'nın üzerinden Çin'in artık dünyadaki küresel sorunlarda bir siklet merkezi olduğunu ve bu çemberin dünyadaki küresel anlamda bu çemberin merkezinde Çin olduğunu Donald Trump'a ve bu Donald Trump üzerinde dünya medyasına duyurulduğunu dair bir değerlendirmede bulunabiliriz. Hocam ziyaretten sonra 21 Mayıs'ta Trump Tayvan lideriyle görüşeceğim dedi. Evet. Bu ziyaret ve bu ziyaretten sonraki dönemi bir araya değerlendirdiğimizde sizce Tayvan özelinde yeni gelişmeler olur mu? Bu açıklama ne anlama geliyor? Yani ziyaretten hemen önce zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a 11 milyar dolarlık bir silah satışı söz konusuydu. Çin bundan çok rahatsızdı. Hatta ziyaretten bir ay kadar önce de Çin Tayvan muhalif liderini Çin'de ağırladığını biliyoruz. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin ziyaretinde konjonktürel olarak birkaç tane konu vardı. Perde arkasında yürüyen konular var. Bir de dünya kamuoyunda yürüyen konular vardı. Bunun başında İran Savaşı, Tayvan meselesi, Hürmüz Boğazı, İran meselesinin yanında devam eden bir konu. Küresel bir soruna döndü. Diğer bir mesele ise yapay zeka, çip meseleyle alakalı bir konuydu. Dolayısıyla Tayvan meselesi önem sıralamasında 2. sıraya denk geliyordu. Ancak bu konuda taraflar konuyu bile açmadılar. Bu her iki tarafın gerginliği sürdürmek istemediği ve pozisyonlarını da korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü Rusya'ya karşı Ukrayna, İran'a karşı işte biliyorsunuz Hürmüz Boğazı, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı Tayvan meselesini araçsallaştırmak istiyor ve bu konuda silah satışıyla ilgili Çin'in duyduğu rahatsızlığı farkında ama bunu masaya getirip bir tartışma konusu yapmak istemediğini ve bu son ziyaretin de başarısız olduğunu politikaların devamlılığı üzerinden okuyabiliriz. Dolayısıyla Donald Trump'ın Tayvan lideriyle yapacağı görüşme Çin ziyaretinin Tayvan pasajının ne kadar başarısız olduğunu bize gösteriyor. Hocam bir anekdot ekleyeceğim, sonrasında da yeni soruma geçeceğim. Trump'ın daha önce diplomatik teamülleri zorlayan çıkışları olmuştu. Evet. Mesela 2016 yılında dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'le telefonda görüşmüştü. Hocam son soruya cevap verirken Hürmüz'den bahsettiniz. Soruyu da bu bağlamda soracağım. Evet. Çin ve Amerika arasındaki bu görüşme sizce İran Savaşı'na nasıl yansır? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'la yapılan savaşta biliyorsunuz bir İsrail'in gündemi vardı. Füze kapasite meselesi, nükleer silah sahip olmak konusunda zenginleştirilmiş uranyumun başka ülkelere ya da azaltılması ya da üçüncü bir ülkeye verilmesi konusu. Üçüncü konu başlığı ise vekil güçlere İran'a vermiş olduğu destek. Bunlar İsrail'in gündemiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi ise Hürmüz Boğazı'nın fiyatlandırılma meselesi, geçiş konusunda ücret alınıp alınmaması, alınacak ücretin dolar olarak mı yoksa Çin para birimi üzerinden mi gerçekleşecek konusu en büyük tartışma konularına yer teşkil ediyordu. Dolayısıyla Çin ziyaretinden hemen önce uluslararası medya biliyorsunuz Çin'den Donald Trump'ın yardım isteyip isteme meselesi konuşuluyordu. Donald Trump ısrarlı bir şekilde yardım istemeyeceğine dair bir açıklamada bulunuyor olsa da şunu bir kere net koyalım. Çin, İran'la stratejik işbirliği var. İran'daki petrolün %80'i %90'ını Çin ithal ediyor. Bu rakamlardaki %80-%90 arasındaki boşluk
sahadaki dataların kaydının olunmaması ile ilgili. Ama her halükarda büyük bir çoğunluğunu Çin'in aldığını biliyoruz. Çin bunu bazen Çin bandalı gemilerle alıyor. Çin bazen bunları bayraksız gemilerle ya da 3. bir dünya ülkesinin gemisi üzerinden ithal ediyor. O yüzden her ne kadar Çin datasında %15'lik bir İran petrolü söz konusu olsa da bu resmi rakam. Gayri resmi rakam ve kara borsa fiyatları bunun çok daha üzerinde. Dolayısıyla Çin teknoloji ürünlerinin İran savunma sanayi, İran askeri ürünlerinde ve normal sivil hayatı da ilgilendiren teknolojik gelişmelerde kullanıldığını düşündüğümüzde Çin'in İran'da çok büyük bir ağırlığı söz konusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin finansal bir maliyet yaratması ve bunun da siyasal bir maliyet yaratmasından ötürü bu savaşı bir an önce bitirmek istiyor. Çünkü maliyeti arttı. Kasım ayında Amerika'da seçimler var. Dolayısıyla Çin'den yardım temelli değil ama diplomatik bir destek istediğini biliyoruz. Ancak Çin'den aradığı desteği bulabildi mi? Bulamadı. Çünkü ziyaret öncesi petrolün varil fiyatı 103-104 dolar civarındaydı. Ziyaret bittiğinde 110 dolar bandına çıktığını görüyoruz. Bu dayanak da ziyaretin İran başlığında başarısız olduğunu, Çin'in aslında bu savaşı bitirilmesini istemediğini gösteren önemli emare. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Ukrayna'da Rusya'nın başına geldiği gibi Hürmüz meselesi üzerinden de ciddi bir irtifa kaybettiğini ve dünyanın artık Ukrayna Savaşı'na, Çin ticaret savaşlarına odaklanmasından ziyade Hürmüz Boğazı üzerinden Orta Doğu'ya odaklanılması ve Amerika'nın burada prestij, psikoloji, ekonomi, siyasi anlamda gücünü yitirmesinden, irtifa kaybetmesinden memnuniyet duyuyor. Dolayısıyla Çin savaşı bitirmek istemiyor ama İran'daki rejimin de değişmesini istemiyor. Bu bağlamda Donald Trump'ın talebini yerine getirmedi. Çin ile İran arasındaki askeri ilişkileri 1979'dan günümüze kadar anlattığım bir video hazırlamıştım. İzlemek isteyen izleyicilerimiz ekranın sağ üstüne çıkan karttan erişebilirler. Ama şimdilik yeni sekmede açın lütfen çünkü biz devam ediyoruz. Hocam Trump peki bu kadar çok sayıda iş insanını neden Çin'e götürdü? Şimdi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret savaşları, kritik mineraller savaşları, kritik mineraller ayrı bir şey, nadir toprak elementleri başka bir şey. Onu bir kere izleyicilerimiz karıştırmasın diye ayrı ayrı söylemek gerekiyor. Ve yapay zeka teknolojisinde kullanılan o çiplerin üretimiyle ilgili Çin'in de Amerika'ya bağımlılığı var. Bu şirketin Çin'e çip satışına Donald Trump'ın onay verdiğini, uluslararası medyada da haber olduğu gibi küresel teknoloji sitelerin özel strateji belgelerinde de yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Çin burada karşılıklı bağımlılığı hem Amerika Birleşik Devletleri istiyor hem Çin istiyor. Çünkü böylelikle birbirlerinin teknolojik kapasitelerini ölçmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran meselesi üzerinden Çin'den yardım istediğini biliyoruz ama Çin'in de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çip konusundaki deneyiminden istifade etmek istediği ve Donald Trump da masada bu konuyu açtığını biliyoruz. Dolayısıyla Çin ziyaretine Amerika Birleşik Devletleri heyetine katılanların büyük bir çoğunluğu savunma sanayi şirketleri değil, Pentagon'a yakın şirketler değil, teknoloji temelinde küresel ölçekli şirketlerin yer aldığını ve bunların büyük oranda Çin'le rekabet halinde bulunan, aynı zamanda Çin'le ortak işbirlikleri geliştiren şirketler olduğunu söylemek isterim. Örneğin Tesla şirketi. Tesla küresel anlamda Çin'in elektrikli otomotivde rakip olan şirketlerinden biri. Bu bağlamda nadir toprak elementleriyle kritik mineraller arasında bu iki ham madde arasında büyük bir talep savaşı var. Bakın rekabetten ziyade savaşa da evrilmiş durumda. Ama şöyle bir bağımlılık söz konusu Sinan Bey. Tesla şirketi elektrikli o Amerikan markası şirketin bazı parçalarını Çin'de yaptırıyor. Dolayısıyla rekabet koşullarının sınırlı bir gerginlik içerisinde devam ettiğini ve küresel anlamda uluslararası ticaretin, uluslararası rekabetin karşılık bağımlılık içerisinde ilerlediğini ve Donald Trump'ın bu küresel şirketler üzerinden Çin'le hem temas sağlamaya çalışıldığını hem de bazı sorunların üstesinden gelinmeye çalışıldığı konusunda ziyarete katılan Amerikalı şirketler üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Biliyorsunuz bir de ziyaret esnasında Elon Musk'ın fotoğraf çektirme meselesi vardı. Ünlü Çinli teknoloji şirketlerinin üst yöneticileri, sahipleri Elon Musk'la gelerek yan yana fotoğraf çektirdi ve bu kadrajlar Amerikan medyasında da büyük yer teşkil etti. Bu şu demek, evet biz sizinle rakibiz ama aynı zamanda ortak bağımlılık esası üzerinde birlikte çalışabiliriz. Ama tabii burada Tesla şirketi sahibi üzerinden, Elon Musk üzerinden bir üstünlük de kurulmaya çalışılıyor. Rakip oldukları şirketin patronuyla rakip şirketin patronu fotoğraf çekmek için, tabii de Elon Musk oldukça sevimsiz bir fotoğraf vermiş olsa da burada Amerika Birleşik Devletleri kendi üstünlüğünü subliminal mesajlarla anlatmaya çalıştı. Hocam ziyaret edenlerin arasında artık hepimizin kredi kartlarında da
günlük harcama yaparken gördüğümüz bir uluslararası ödeme firmasının da yöneticisi, baş yöneticisi vardı. Evet. Bu bilgiyi de eklemek isterim. Evet. Mesela Visa vardı, Apple vardı, ondan sonra Tesla şirketinin sahipleri vardı. Yine küresel anlamda teknoloji pazarlama şirketlerinin sahipleri vardı. Ünlü BlackRock CEO'sunu bilgisayar gördüm. şirketi Intel vardı. Şimdi bunlar aynı zamanda şu anda yayını izleyen vatandaşlarımızın elindeki cep telefonları, bilgisayarları bir araya getiren o teknoloji gelişimine sağlayan şirketler ya da Tabii. onların arayüzlerini kullanıyorlar ya da işletim sistemlerini kullanıyor şu anda vatandaşlarımız. Şimdi büyük bir ihtimalle bu yayını telefonla izleyen arkadaşlarımız ya Amerikan malı telefon kullanıyorlar ya da Çin malı telefon kullanıyorlar. Aslında Ya da Kore malı. evet ya da Kore malı. Dolayısıyla bu teknoloji savaşının içerisinde şu anda yayını izleyen vatandaşlarımız da aslında bu sürecin seyircisi değil, pazar savaşının içerisindeki bir unsura denk geliyor. Dolayısıyla bu ziyaretin şifrelerindeki iş adamları büyük anlamda Çin'le ortak çalışan teknoloji şirketleri sahipleri, ikili ilişkilerdeki siyasi krizi çözmeye yönelik orada aslında yer teşkil ediyorlar. Hem Trump hem Putin neden sadece 4 gün arayla Çin'e gittiler? Şimdi bu bir koreografi sistem diye biliniyor Sinan Bey. Çin direkt eğer Putin'le ilk başta görüşseydi bu ideolojik bir kamplaşmanın bir unsuru olarak yer alacaktı. Ama önce Donald Trump'la sonra Putin'le görüşüldü. Bu şu demektir: Çin küresel sistemde artık sorunların çözümünde kurala uyan değil, kuralları koyan devlet yaklaşımı üzerinden kendisini konumlandırıyor. Hem Batı ile görüşürüm, hem eski Sovyet bloğu olan şimdi Rusya Federasyonu'yla da görüşerek sorunların çözümünde artık belirleyici aktör olurum mesajını dünyaya verdi. Hocam Putin'in ziyaretinde yere kırmızı halı serilerek karşılandığını gördüm ve nizami bir askeri tören düzenlendiğini gördüm. Evet. Bu neden oldu? Neden Trump'a böyle yapmadılar da Putin'e böyle yaptılar? Şimdi bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ideolojik olarak Çin'in karşısında bulunduğu gibi ticaret savaşlarında rakip ülke durumunda. Ama Rusya böyle değil. Sovyetlerde beri birçok ideolog, birçok danışman Çin ordusuna, Çin devletine destek veriyordu. Sovyetlerin bu anlamda birçok danışmanın gönderdiğini biliyoruz. Bu bağlamda Putin kırmızı halıyla karşılanarak aslında Kızıl Sovyetler üzerinden ideolojik bir mesaj verilerek aynı kutupta olduğunu, aynı güç bloğu içerisinde olduğunu, Donald Trump ise daha böyle merdivenler önünde karşılanarak çok daha Putin'in sıcak karşılama şekline göre birazcık daha mesafeli, hatta daha doğru bir tabirle diplomatik bir dil kullanıldığını ya da yaklaşımda bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Putin'e karşı sıcak yaklaşım arka planında aynı blokta bulunmanın, aynı ideolojide bulunmanın, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte karşısında rakip ülke olmaları durumundan kaynaklanıyor. Bu bağlamda Putin'le Donald Trump arasındaki hem Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in vücut dilinden hem de protokol uygulamasından çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında ortak deklarasyon, Rusya ve Çin arasında sağlanan ortak deklarasyon ve bu ortak deklarasyonda artık tek hegemonik dünyanın yine çok kutuplu bir dünya sistemine geçildiği vurgusunun hem Rusya tarafından hem Çin tarafından deklare edilmesi, ortak bayrakların simetri şeklinde yan yana durmaları ve askeri protokol uygulamaları Çin'in aslında Rusya ile çok daha yakın bir ilişkiye sahip olduğunu hem devlet başkanları düzeyinde hem de protokol standartları üzerinden söyleyebiliriz. Ama Donald Trump'la böyle olmadı. Donald Trump'la ilgili en büyük şey Çin'in orada bir medeniyet vurgusu göstermesi, geniş kadrajlar kullanarak Çin ordusu, Çin diplomasisi, Çin protokol heyetine vakır bir duruş sergilendiğini ve Amerika'ya karşı bir üstünlük kurgulandığını söylememiz gerekiyor. Bunun dışında sürekli olarak altın tonlu eşyaların, objelerin ön plana çıkartılması, bu aynı zamanda zengin Çin tarihine yönelik bir atıf olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti dış politikada sembolizme çok önem veren uygulamalar yapıyor. Bütün dünya ülkeleri bunu yapıyor bu arada. Mesela yakın ilişki kurmak istedikleri ülkelere panda gönderiyorlar. Evet. Bazen ilginç bambu fideleri gönderiyorlar. Ama Trump'la Putin ziyaretlerinde yine dikkatimi çeken bir nokta olmuştu. Putin'le geleneksel Çin çayı içilirken Trump'la bu yapılmadı. Evet. Bu ne anlama gelebiliyor? Bu şimdi az önce bahsettiğim gibi Çin medeniyetinde Donald Trump misafir devlet başkanı, Putin ise diplomatik anlamda stratejik işbirliği gibi görünse de aslında ne kadar yakın görüldüğünü, aynı medeniyetin bir parçası, her ne kadar Çin medeniyetiyle Sovyetler aynı bir medeniyet tırnak içerisinde düşünmüyoruz ama özellikle kapitalizmle yaşanan kavgada ideolojik olarak durduğu yer açısından Çin, Putin'i ve Rusya'yı kendisine daha yakın görüyor. Ancak şunu da vurgulayalım. Ruslar peki kendilerini bu kadar yakın görüyorlar mı Çin'e? Bu öyle değil. Mesela Rus muhalifler, Rus iktidar yanlıları
tatile gitmek için, eğitim, öğretim için, zaruri veya keyfi uygulamalar için Çin'den ziyade Batı'ya giderler. Özellikle Paris'e, Londra'ya, New York'a seyahatlerini daha çok bu bölgelere yaparken hiçbir Rus tatile gitmek için, eğitim almak için, öğrenim hayatını daha fazla deneyimini arttırmak için Çin'e gittiğini bilmiyoruz da duymuyoruz da. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Çin kendi küresel havzasının içerisinde küçük ortak diye Rusya'yı konumlandırırken Rusya kendisini Çin karşısında böyle konumlandırmıyor. Karadeniz'de Ruslar başka bir ülke bandıralı bir Çin gemisini vurdular. Çin mallarını taşıyan, Çin'de mürettebatların olduğu bir gemiyi vurarak adeta kendi diplomatik dilini yansıtmış oldu bu ziyaretten önce. Sebebi de şuydu. Şu anda biliyorsunuz Ukrayna meselesinden ötürü Rusya Batı'nın hem ekonomik hem siyasi hem de askeri ambargosuna maruz kalmış durumda. Petrol ve doğalgazın varil fiyatını küresel rayicin 1/3 altına satıyorlar. Bu da Çin'e daha fazla karşılıklı bağımlılık esası üzerinden neredeyse tamamen bağımlı durumuna getirmiş durumda. Dolayısıyla Rusya bunun çok farkında. Batı'nın küçük ortak, Çin'in küçük ortağı algısını yıkmak için Karadeniz'de böyle bir sivil bir gemiye sınırlı bir saldırıda bulundu. Rusya bunu daha önce de yaptı Sinan Bey. 2023 yılında Xi Jinping Rusya'yı ziyaret ettiğinde Çin Devlet Başkanı Rusya'ya sakın ha nükleer silah kullanmayla ilgili söylemin hemen arkasında gitti Belarus'la nükleer kapasite kullanacağına dair bir göndermede bulundu. Dolayısıyla Ruslar yönetilme konusunda aynı ideolojik kampta bulunduğu Çin'in söz dinleyen ülke durumundan ziyade eşit koşullu ortak ülke durumunda kendisini özellikle konumlandırmaya çalıştığını vurgulamak isterim. Ben Amerikalıların ziyaretiyle beraber Rusların ziyaretinde de çok sayıda iş insanı gördüm. Evet. Bu kadar iş insanı neden Çin'e çıkarma yaptı? Çünkü Rusya 5 yıla yakın bir süredir Ukrayna'da askeri ve diplomatik anlamda, siyasi anlamda büyük bir ambargonun altında. Küresel piyasalara erişim büyük oranda Türk boğazları üzerinden sağlanıyor ama burada malum gerilim her geçen gün artınca özellikle İran Savaşı'ndan sonra Rusya ciddi bir pazar daralması yaşamaya başladı. Burada en iyi müşterileri Türkiye, Hindistan ve Çin olduğunu biliyoruz. Çünkü kıta Avrupa'sındaki pazar savaştan mütevellit Avrupa Birliği ülkelerinde sert tutumundan ötürü çok da efektif bir durumda değil. Dolayısıyla Çin, Rusya'nın adeta en büyük müşterisi haline geldi. Çin'in de Malakka Boğazı'ndan kaynaklı yani Hint Okyanusu üzerinden yaşanan o güçlü deniz filosu, gemi filosu Amerikalıların ısrarlı ve sürekli bir tacizi altında ve aynı zamanda büyük de bir trafik oluşturuyor. Dolayısıyla ilk defa bir karayolu üzerinden enerji bağlantı hattı kurulmaya çalışıldı ancak bu ziyarette bir şey oldu. Sibirya Power 2 diye tabir edilen bu hat imzalanmadan anlaşma gerçekleşemedi. Oysa bu Çin'in de çok büyük bir ihtiyacı, Rusya'nın da çok büyük bir ihtiyacı. Karşılık bağımlılık esası üzerine iki ülkede birbirine ihtiyacı olan bir durum. Rusya'nın Çin'e olan ihtiyacı, Çin'in Rusya'ya olan ihtiyacından daha fazla. Dolayısıyla Çin $370 civarında ithal ettiği doğalgazı Rusların $150 bandındaki teklifini dahi kabul etmiyor. Daha düşük fiyattan alarak adeta Rusya'yı kendisine mahkum etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Rusya buna karşı gelmeye çalıştığından mütevellit ısrarlı bir şekilde bu anlaşmanın gerçekleşmesini istiyor. Bunun dışında drone teknolojisi, yapay zeka teknolojisi, yine Çin'in geliştirmiş olduğu finans sistemi üzerinden Ruslar Çin'le yakın çalışma arzusu içerisinde ama Çinler bu kadar cüretkar değil. Sebebi de Rusya'yı olabildiği kadar kendisine mahkum ettirecek koşulların oluşmasını sağlıyor. İşte bu yüzden Sibirya Power 2 anlaşması imzalanmadı. Dolayısıyla Çin'e güçlü bir şekilde iş adamıyla çıkarma yapmanın perde arkasında Rusya'nın savaştan kaynaklı doğan ihtiyacını cevap vermelik adımlar olduğunu söylememiz gerekiyor ama Çin bu konuda oldukça cüretkar değil. Sınırlı bir bağımlılık üzerinden, tam bağımlılık esası üzerine Rusya'ya adeta kendisine mahkum etmeye çalışmasından mütevellit bu koşulları Rusya'nın istediği şekilde getirmedi. Şunu da söyleyeyim. Bu ziyareti biliyorsunuz koreografi ziyaret olarak değerlendirmiştik zamanlamasına. Çünkü Çin Donald Trump'ın eski sistemde bir pazarlık olarak değerlendiriyor, oraya konumlandırıyor. Rusya ise yeni sistemin inşasında Rusya'yı kendi yanında bir partnerden ziyade adeta küçük ortak diye tanımlıyor. İşte burada işleri bozan bir tutum var. Ruslar Çinlerin bu stratejik adımını görüyor. İşte o yüzden sürece mesafeli yaklaşmaya çalışıyor. Sibirya Power 2 anlaşmasının imzalanmamasının perde arkasında evet Çin'in Rusya'ya olan bağımlılığını arttırmak istiyor olduğu kadar Rusya'nın da bu sürece temkinli davranmasını söylememiz gerekiyor. Şimdi Donald Trump açısından bu süreç kontrollü bir gerginlik olarak devam edeceğini görüyoruz. Tayvan meselesinin tekrar ısıtılmaya çalışıldığını,
artık İran'la yapılan görüşmelerde Türkiye kartını arabulucu ülke olarak koymaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla krizi yönetmek üzerine bir inşa edilmiş bir ziyaret başarısız oldu. Putin'le yapılan görüşme ise sıcak temenni ve söylemler üzerinden gerçekleşti. Ama Ruslar da Çin'in bu adımını görüyor. Değerli izleyicilerimiz, programımızı noktaladık. Dış politika analisti Hüsamettin Aslan hocamızla hem Trump'ın hem Putin'in Çin ziyaretini enine boyuna tartıştık. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? GZT ailesine bizleri görüşlerine yer verdiği için teşekkür etmekle birlikte değerli takipçilerimizin kanala abone olmalarını ve 3 milyon takipçi hedefini geçme konusunda desteklerini ifade etmek isterim. Sinan. Çok şıksınız ama çok güzel oldu. Yani ben daha çok bilgi odaklı bilinmek isterim.